Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık ağızda eriyen pamuk gibi poğaça tarifi videosu hazırladım. İçine haşlanmış patates püresi ekleyerek nasıl lezzetli poğaça yapılır? Buyurun lafı hiç uzatmadan tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Poğaçamın hamuru için 2 tane büyük boy patatesimi kabuklarını soydum ve yıkadım. Bu boyutta olması gerekiyor bir tepsi malzemeler için. Patateslerimi tencereme alıyorum. Doğrayıp üzerine geçecek kadar suyunu ekliyorum. Ocağın üzerine alıp güzelce haşlıyoruz. Ezilmesi ve püre yapılması rahat bir kıvam alana kadar ezelim. Suyunu süzdükten sonra patateslerimi ezdim. Kabıma aldım. Yoğurma kabıma 1,5 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. 1 paket kuru instant mayamı ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. Mayamın aktif olması için biraz karıştırıyorum. Ve sonrasında 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ 1 su bardağı eklemeyelim. 1 su bardağına 2 parmak kadar eksik ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tepeleme tereyağı ekliyorum. Yarım yemek kaşığı kadar da ekleyebilirsiniz. Odasında yumuşatmaya özen gösterin. Ben birazcık mikrodalgada fazla ısıtmışım tereyağını. 1,5 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Patates püremi de ekliyorum. Patatesimi sıcakken güzelce ezdim. Çok fazla içinde topaklanma olmaması için güzelce ezmeye özen gösterelim. Üzerine 1 su bardağı kadar yaklaşık un ekliyorum. İlk önce patates püresi ve malzemeleri güzelce karışması için unumuzu bir anda eklemiyoruz. Bu aşamada patates püresini malzemelere güzelce dağıtalım. Sizler de patates püresiyle daha önce poğaça yapmadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Ertesi güne de yumuşacık kalıyor arkadaşlar. Çok lezzetli poğaça oluyor. Poğaçalara da unumuzu her zaman kontrollü şekilde yavaş yavaş ekleyelim. Bir anda eklerseniz poğaça hamurunuz sert olabilir, kıvamını çabuk getirir. Yavaş yavaş eklerseniz daha güzel kıvamlı bir hamur elde etmiş olursunuz. Yumuşacık poğaçalar yapmak istiyorsanız bu detaylara da dikkat edelim. Sütümüzü, kullandığımız malzemeleri de her zaman oda ısısında bekletmeye de özen gösterelim. Toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Benim un miktarım yeterli oldu. Tabii ki sizlerin kullandığınız patatese ve malzemelere un markasına göre değişiklik gösterebilir. O sebeple kontrollü şekilde hamurunuz bu kıvamda olana kadar un eklemesi yapmaya özen gösterin. Poğaçaya eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağı da poğaçamın üzerine ekliyorum ve hamurumu güzelce toparlıyorum. Kapağını kapatıp yaklaşık 50 dakika kadar oda ısısında mayalandırmaya bırakıyorum. 50 dakika mayalandırmış hamurumun ilk maya kokusu çıkana kadar güzelce karıştırıyorum. Ben tepsi mayası uzun süre yapacağım için 1 saat mayalandırma yapmadım. Sizler eğer tepsi mayasını daha kısa tutacaksanız 1 saat hamuru mayalandırabilirsiniz. Hamurumun üzerine çok az un serpiyorum. Hamurumu güzelce toparlamak için. Hamurum da yumuşak ve esnek olduğu için çok az unla toparladım. Kesme aparatımla bezelere bölüyorum. İlk önce gelişigüzel kesiyorum ve sonrasında 16 beze olacak şekilde ayarlıyorum. Tabii ki sizler daha ufak veya daha büyük yapacaksanız beze sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hamurum da gördüğünüz gibi çok yumuşak oldu arkadaşlar. Esnek ve yumuşak bir hamur olmasına dikkat edelim. 16 adet bezelerimin hepsini yuvarladım. Hiç dinlendirmeden şekilleme işlemine geçiyorum. Hafif bezemin üzerine parmağımla bastırıyorum. Kahvaltılık yağlı tulum peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz peynirle de yapabilirsiniz. Tabii ki farklı iç harcıyla da yapabilirsiniz. Bezelerimi güzelce uç kısımlarını birleştiriyorum ve avucumun içinde yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Tabii ki farklı şekillerle de yapabilirsiniz poğaçanızı. Hamurun da yumuşaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu birleştirmeleri rahat ve kolay yapıyorsanız poğaça hamurunuz tam kıvamında olmuş demektir. Bütün poğaça bezelerimi şekilleyip yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. İlk önce yumurta sarısını süreceğim, sonrasında tepsi mayası yapacağım. Benim mutfağım şu anda çok sıcak. İlk önce yumurta sarısını sürüp de sonrasında mayalandırma o sebeple yapıyorum. 2 adet yumurta sarımın içine birazcık pekmez damlattım. Şöyle 4-5 damla kadar pekmez yeterli oluyor ve sonrasında poğaçamın üzerine sürüyorum. Neden öncesinde yumurta sarısı sürdüm? Bulunduğu ortam çok sıcaksa tepsi mayası yaptıktan sonra yumurta sarısı sürdüğünüzde poğaça hamurlarınızda birazcık sönme olur. Yazında sıcak havada özellikle tepsi mayası yapacaksanız
İlk önce yumurta sarısını sürün ve sonrasını tepsi mayası yapın. Bulunduğu ortam soğuksa üzerine temiz bez kapatarak tepsi mayası yapabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Dikkat ettiğinizde çok güzel kabarmış ve daha lezzetli poğaçalar yapmış olursunuz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra da üzerine beyaz susam gezdiriyorum. Sizler sade olarak da yapabilirsiniz. Çörek otu, susam karışık da kullanabilirsiniz. 40 dakika kadar poğaçalarımı tepsi mayası yapacağım. Sizlerin zamanınız yoksa 30 dakika kadar da zamanda yapabilirsiniz. Evet, 40 dakika tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarımda görüyorsunuz çok güzel mayalanmış ve kabarmış. Öncesinde 5 dakikalık ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı orta tarafta pişirmeye fırınıma koyuyorum. Benim fırınımda fanlı ayarda poğaçalarım çok güzel pişiyor. Sizlerin kendi fırınınızda hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye özen gösterin. Yaklaşık 40 dakika kadar zamanda benim poğaçalarım gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. İlk sıcaklığıyla fırından çıktıktan sonra hemen sizlere kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık pamuk gibi oldu. Poğaçalara hatta dokunmaya bile çekindim. O kadar yumuşak ki. Üzerine temiz bez örterek ilk sıcaklığa çıkana kadar dinlendirmede yapabilirsiniz. Ben hiç dinlendirme yapmadım üzerine temiz bez örterek. Çünkü gerçekten çok yumuşacık oldular poğaçalar. Gerek de kalmadı. Ertesi güne de bu poğaçalar yumuşacık kalıyor. Akşamdan poğaça hamurunuzu hazırlayıp şekilleyip buzdolabında dinlendirebilir. Sabah da tepsi mayası yaparak pişirme yapabilirsiniz veya hamurunu akşamdan hazırlayıp buzdolabında dinlendirme yapabilirsiniz. Hemen bir tane poğaçamı sizler için kıvamını göstereceğim. Tabii biz dayanamadık, ilk sıcaklığıyla birkaç tane yedik. Görüntüsüyle fazla söze gerek kalmayan bir poğaça tarifi oldu. Güvenle yapabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim sesini açarak başka güzel tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.